Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugünkü programımızda köpekler evde yalnız kaldıklarında neden ağlarlar ve neden havlarlar, aynı zamanda da neden yalnız kaldıkları zaman obje kemirip obje parçalarlar, bunlardan bahsedeceğim ve tabii ki bunları nasıl engelleyeceğimiz konusunda ipuçları vereceğim. Birincisi, köpekleri tanımak ve anlamak gerekiyor. Bu davranışları neden yaptıklarını anlayabilmek adına. Köpekler sürü mentalitesiyle hareket eden canlılardır. Yani sürü hayvanıdır. Dolayısıyla yalnızlık onların çok hoşlandığı bir şey değil. İnsan gibi münferit algısı kuvvetli bir canlı değil. Sürü mentalitesiyle hareket eden, sürü kavramlarıyla hareket eden bir canlı ve hiyerarşik kavramlar, statü algısı kafasında net olması gereken bir canlı. Dolayısıyla da sürü hayvanı olan köpek yalnız kaldığı zaman bundan çok hoşnut olmuyor. Bunun köpeğe duyarsızlaştırarak yavaş yavaş öğretilmesi gerekiyor. En önemli nokta, köpek eve ilk geldiği zaman, yani yavru köpek olarak edinildiyse eğer, ilk olarak yavruluk döneminde bu yalnız kalma konusunda antrenmana edilmesi gerekiyor. Yani genellikle hayvan sahipleri köpek eve geldiği zaman yavru köpek o günün heyecanıyla köpekle birlikte yatıyorlar. Birkaç gün bu şekilde devam ediyor. Sürekli yanında oluyorlar. Her ağladığında acaba bir ihtiyaç içerisinde mi diye yanına giriyorlar ve köpek gittikçe yalnızlık konusunda duyarsızlaşmak yerine tam tersi çağrı ağlaması yaptığı zaman kişiye kavuşacağı algısını geliştiriyor ve buna bağlı olarak da İlerleyen dönemlerde evde yalnız kalmaya karşı tahammülsüzlük, havlamalar, ağlamalar, apartmandan gelen şikayetler ve ondan sonra da maalesef hayvanın evden uzaklaştırılmasına kadar gidiyor. Barınaklara düşmek, sokaklara düşmek gibi kötü serüvenler şekillenebiliyor. Hayvan sahibi için çok bir şey değişmiyor. 2 gün üzülüyor, olan köpeğe oluyor. Dolayısıyla köpeğimizi küçük yaşlardan itibaren yalnız kalmaya alıştırmamız gerekiyor. Ne yapmak lazım? İlk önce bebek köpek eve geldiği zaman ona bir oda ya da bir crate, bir kafes düzenlemesi yapmak gerekiyor. Beslendiği, uyuduğu, rahat ettiği, huzur bulduğu yer olarak buranın pozitif şekilde köpeğe algılatılması gerekiyor. Tabii ki kardeşler ve anneden ayrılmanın verdiği bir hezeyan oluyor köpekte. Bu hezeyanı minimalize etmek için de ne yapmak lazım? Bir takım simülasyonlar oluşturmak lazım. Örneğin köpeğe ayırdığınız, yani yalnız bırakacağınız oda içerisinde bir yatak, yumuşak, güzel bir yatak, birkaç peluş oyuncak, kardeşlerinin efektini vermesi için, uyku esnasında yaslanabilmesi için ve o efekti alabilmesi için. Bir battaniye yatak olarak kullanacağınız, battaniyenin altına tik tak yapan bir saat, annenin kalp ritimlerini taklit etmek için ve küçük bir el radyosunu açıp birazcık ses yapmak, köpeğe yalnızlığını unutturmak ve kendini daha iyi hissetmesi açısından çok daha iyi uyaranlar olacaktır. Böyle bir başlangıç yapmak, köpeği odasına girme hedefli olduğunuz zaman köpeğin ağlamadığı ve suskun, sakin olduğu dönemlerde odaya girmek, ağladığında kesinlikle odaya girmemek, çünkü ağladığında odaya girdiğiniz zaman köpek bu davranışı pekiştirmiş oluyor ve biliyorsunuz köpekler pekiştirmeyle, şartlanmayla öğrenen canlılar oldukları için bu algı kafasında hemen şekilleniyor. Ağlarsam, kapıyı tırmalarsam ya da havlarsam sahibim gelir veyahut da yalnızlığım sona erer diye düşünmeye başlıyor. O yüzden küçükten bu antrenmanları köpeğe yaptırdığımız takdirde yalnızlığa karşı daha tahammüllü olacaktır. Ve şu yanlış algıdan uzaklaşmak gerekiyor. Köpeklerin konfor algısı insanların konfor algısı gibi değil. Hiçbir köpek burası küçük, ben burada yaşamak istemem demez. Tam tersi, bütün evi bir yavru köpeğe açtığınız zaman kararsız pozisyonda kalır. Nerede yatacağını bilemez, nerede dinleneceğini bilemez, ne yapacağını şaşırır ve kararsız pozisyon köpeği daha fazla hezeyana iter. O yüzden köpeğin kendine ait bir yerinin olması ve o yerde kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Bunun için de genellikle köpeğin beslendiği ve uyumaktan keyif aldığı yerleri seçmek ve organize etmek en mantıklı yaklaşım olacaktır. Ve köpekler neden obje kemirirler yalnız kaldıklarında? Çünkü köpeklerde stres hormonları, özellikle yalnız kaldıklarında stres hormonlarının seviyesi yükselir. Ve bu durumu beyin tekrar organize etmek ve köpeği rahatlatmak adına köpeğe şöyle bir emir verir: git bir şeyleri kemir. Çünkü köpeklerde mastikasyon, yani kemirme davranışı serotonin ve GABA'nın, yani antistres hormonlarının salgılanmasını sağlar. Beyin durumu düzeltmek için köpeğe bu emri verdiğinde köpek de yakınında bulduğu objeleri kemirmeye başlar. Ve bu kemirme sonucunda
yavru köpeklerde özellikle kemirip yutmak bir takım tıkanmalara, hatta operasyona ya da köpeğin kaybına kadar gidebilecek problemlere yol açabilir. Dolayısıyla bizim neye dikkat etmemiz gerekiyor? Köpeğimizi yalnız bıraktığımız zaman nitelikli şeyleri kemirmesini sağlamak gerekiyor. Doğal ürünleri bırakmak, uzun sürede tüketilecek, kemirilerek uzun sürede tüketilecek doğal ürünleri bırakmakla başlanabilir. Tabii ki lezzetli olmak kaydıyla. Ya da bir takım aparatlar var, uzun sürede kemirilen ya da ısırmaya karşı dirençli olan aparatlar. Bu aparatların hazırlanıp köpeğin önüne bırakılması ve köpeklerin onları kemirerek serotonin, endorfin, dopamin, GABA gibi antistres hormonlarını salgılayıp kafasının rahatlaması yönünde. Köpeklerin işte bu yalnız kaldıklarında, özellikle strese girdiklerinde obje parçalamalarının altında aslında beynin vücut kimyasını düzenleme işlemi için köpeğe emir vermesi yatar. İlk önce köpekleri tanımak gerekiyor. Bir davranışı niçin yaptıklarını bilmek gerekiyor ki bunlara çözüm bulabilelim.